Merhaba Kült TV'nin araştıran insanları. Daha önce 2016-2022 arası kehanetler, kıyamete hazır mısınız ismiyle yayınladığım videoda yakın gelecekte insan elinden çıkabilecek ve bildiğimiz her şeyi değiştirebilecek bazı hadiseleri sizlerle paylaşmıştım. Bu videoda ise post apokaliptik bir kıyamet ortamında neler yapıp nasıl hayatta kalabileceğinize dair altın kuralları sizlerle paylaşacağım. İster zombi kıyameti olsun, ister uzaylı istilası veya yapay zekanın kontrolü ele alması ya da küresel çapta bir elektrik kesintisi. Onlar da neymiş ya? Olmaz öyle şey, ne hazırlığı diyorsanız, Amerika başta olmak üzere dünyanın her yanında 2016 itibariyle tüm zenginlerin milyar dolarlar harcayarak sığınak almak için kuyruk olduklarını unutmayın. Milyarlarca dolarlık kuruluşları yönetecek kadar zeki olan bu insanların olmayacak bir şey için birkaç milyar doları sokağa attıkları düşünülemez. Bahsettiğimiz hadiselerden hangisi olursa olsun oluşacak olan kaos ortamı pek de farklı olmayacaktır. Yine de tüm bunlardan evvel henüz her şeye erişiminiz varken hazırlamanız gereken şeyler var. Kendinize bir bütçe oluşturun. İlk etapta bir tane hayatı idame kiti, 4 mevsim hafif çadır, kas tüyü uyku tulumu, taşınabilir solar enerji paneli, pilli yakıt aktarma pompası ve tercihinize göre kılıç, balta, mızrak veya bir beyzbol sopasını sivri demirlerle modifiye ederek ateşsiz bir silah edin ve kullanmayı öğrenin. Ateşli silahlar da iyidir. Ancak cephane her köşe başında bulunmaz. Çantanızda küçük bir radyo mutlaka olsun ki etrafta neler olup bittiğini az da olsa takip edebilirsiniz. Halk bandı diye tabir edilen telsizlerden edin. Cep telefonu şebekeleri ilk önce çökecek olan sistemlerden olduğu için tek iletişim aletiniz telsiz olacaktır. Ayrıca ucuz motosiklet zırhları da son derece iş görür ve koruma sağlar. Opsiyonel olarak düşünebileceğiniz bir seçenek. Kaos başladığında ne yapacağınıza karar verin. Büyük şehirler güvenli değildir. Kapımı kapatıp yaşarım diyorsanız kendinizi kaçınılmaz olanda hazırlamanız gerek. Şehirlerde gıda maddeleri hızla tükenecektir. Soru şu, hareket halinde mi olacaksınız yoksa güvenli bir yerde her şeyin biteceği günü mü bekleyeceksiniz? İlk seçenek çok riskli. Sürekli hareket halinde olmak demek, devamlı bilmediğiniz çevrelerde tehlikeli tehditlerle burun buruna ve her gün yiyecek aramakla geçecektir. Bu yolla fazla uzun süre hayatta kalamazsınız. İkinci seçenek, size en yakın lokasyonda ormanlık bir alan belirleyin. Ancak dikkat edin, avlanılabilecek bir alan olması önemli. Örneğin bir çam ormanında avlayabileceğiniz pek fazla hayvan olmaz. Ayrıca belirlediğiniz bölge su kaynağına yakın olsun. Fakat çok da fazla yakın değil. Neticede sizden başka kurtulanlar da olacak ve bu bölgeye onlar da gelmek isteyecektir. Su kaynağının hemen dibinde olursanız anında fark edilirsiniz. Bölgenize en yakın yerleşim birimini ziyaret edin. Giriş ve çıkış yollarını, hangi dükkanların olduğunu, kısacası ileride buraya gelip ne bulup ne bulamayacağınızı analiz edip buranın alternatif yollarını da kapsayan bir harita oluşturun. Belirlediğiniz bölgeye imkanınız varsa bir barınak inşa edin. Yoksa testere, çekiç, bağlantı ekipmanları gibi inşa malzemelerini temin edin. Ayrıca bunlarla beraber 50 kiloluk havası alınıp sıkıştırılmış pirinç, un, mercimek, fasulye, yağ, tuz, baharat gibi bozulmayacak gıdaları, soba, battaniye, en az 20 santim naylon ki petrol ürünü son derece dayanıklıdır ve gündelik hayatta işinize yarayacak hayati ekipmanları fazla abartmadan edinin. İyice ambalajladıktan sonra bölgeye gömün. Boş su bidonlarını sakın unutmayın. Ambalaj konusunda çok dikkatli olun. Su geçirmemesi çok önemli. İnternette doğada basit ama işlevsel tuzak kurmaya dair binlerce altın değerinde bilgi veren videolar mevcut. Bunları izleyin ve pratik yaparak tuzak kurmayı öğrenin. Doğada barınmak ve beslenmek sizin yaratıcılığınızla doğru orantılıdır. Molotov kokteylleri yapımı ve kullanımı son derece basit ve kullanışlıdır. Yapmayı öğrenin. Yapılan malzemeleri temin edip bir köşede bulundurun. Henüz halen yapabiliyorken ekmek yapımı, peynir yapımı, doğadaki bitkilerin hangisinin ne işe yaradığı, kısacası ilkel hayata dair temel bilgileri paylaşan makaleleri internetten indirin. Çıktısını alıp bir kitap haline getirin. Fazla kilolarınız varsa şimdiden kurtulun. Vücudunuz ne kadar iyi durumdaysa yaşama şansınız o kadar artacaktır. Ayrıca daha da önemli bir konu, psikolojinizi hazırlayın. Hayatta kalmak için en önemli etken psikolojidir. Elinizde dünyanın en iyi imkanları da olsa soğukkanlılıkla hareket edemezseniz başaramazsınız. Tercihinize göre araba veya motosiklet kullanmayı öğrenin.
Her ikisinin de kendine göre avantajları ve dezavantajları var. Araba daha fazla yük taşır. Dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı daha korunaklıdır. Sıcaktan ve soğuktan etkilenmemenizi sağlar. Ancak yolların ne durumda olacağı belli olmaz. Tıkalı veya kapanmış bir yolda arabayla hareket edemezsiniz. Ancak motosiklet için böyle engeller söz konusu değildir. Ayrıca kısıtlı ortamda az yakıtla uzun mesafeler kat edebilirsiniz. Tercihiniz arabadan yanaysa Jeep, pick-up gibi güçlü ve dayanıklı araçları tercih edin. Eğer motosiklet düşünüyorsanız cross motorları veya uzun yol motorları bu şartlarda idealdir. Yaşadığınız yerin bir haritasını çıkartın. Haritanızda alternatif kaçış yollarınızı, aracınız yoksa anahtarıyla araç tedarik edebileceğiniz otopark gibi size en yakın noktaları ve uzun menzilli silahlar bulabileceğiniz askeri üsler, polis karakolları gibi noktaları işaretleyin. Evinizde sizi ortalama 20 gün idare edecek su ve gıda stoğu bulundurun. Konserve gıdalar hem dayanıklı hem de az maliyetli olur. Kaos bir anda olmayacaktır. Kaosa sebebiyet verecek olan olay başladığında televizyonlar bununla ilgili program yapmaya başlayacak. Her kanalda hiçbir şey bilmeyen uzmanlar sözlü analizler yapacak ve halkı korkulacak bir durum olmadığına dair telkin edeceklerdir. Sabırlı olun. Televizyonları dikkatle izleyin. Ancak uykunuzdan ödün vermeyin. Vücut enerjiniz düşmemeli. Zinde olmalısınız. Dışarıya çıkmayın. Şebeke suyunu kullanmayın. Kullanmaya mecbur kalırsanız kaynatın. Çünkü suya ne karıştığını bilemezsiniz. Günler geçtikçe her şey hızla kötüleşmeye başlayacak. Marketlerde, fırınlarda stoklar tükenecek ve devlet kurumları paniklemeye başlayan insan toplulukları karşısında yavaş yavaş işlevini kaybetmeye başlayacaktır. Televizyon yayınları ve elektrik kesilinceye kadar evinizden ayrılmayın. Son ana kadar olup bitenlerden haberdar olmaya çalışın. Yayınlar kesildiğinde eski hayatınıza geri dönüş olmayacaktır. Her şey başlamış demektir. Artık her yerde kaos var ve dağ kanunları geçerli. Sizinse tek bir amacınız olmalı. Bir gün daha hayatta kalabilmek. Öncelikle kedi, kuş gibi evcil hayvanlarınız varsa onları serbest bırakıp kaderlerine terk edin. Bir köpeğiniz varsa onu bırakmayın. Sadık bir köpek böyle durumlarda en iyi yardımcınız olacaktır. Olaylar başlamadan önce bir grup kurduysanız telsizle haberleşip koordine olun. Harekete geçmek için havanın kararmasını ve ortalığın tenhalaşmasını bekleyin. Gece olunca ilk önce sırt çantanızı hazırlayın. Çikolata ve konserve gibi yüksek enerji veren az hacimli gıdalar 1,5 litre su alın. Çantanız fazla ağır olmasın. Evinizden ayrılın. İlk önce haritanızda araç almak için belirlediğiniz yere hareket edin. Yardıma ihtiyacı olan birisini görürseniz görmezden gelip uzaklaşın. Kahramanlık yapmaya kalkmayın. Bedelini hayatınızla ödemeniz işten bile değil. Araç tedariğinizi sağlamak için risk almanız gerekiyorsa alın. Çünkü araç olmaksızın hayatta kalamazsınız. Aracınızı aldıktan sonra varsa grubunuzla buluşun. Yoksa grubunuz olmadan risk içermiyorsa silah ikmali yapabileceğiniz haritanızdaki bölgeye hareket edin. Acele etmeyin ama hızlı olun. Bölgeyi iyice gözlemleyin. Risk varsa ateşli silah almayın. Yaşadığınız sürece başka fırsatlarda olacaktır. Eğer risk olmadığına kanaat getirip bölgeye girdiyseniz pompalı tüfek gibi saçma sapan silahlar yerine bir adet uzun menzilli tüfek, bir adet de tabanca işinizi görecektir. Sizi zorlamadan taşıyabileceğiniz kadar da mermi alarak hızlıca bölgeden ayrılıp daha önceden belirlemiş olduğunuz ormanlık alandaki barınak noktanıza hareket edin. Vardıktan sonra radyonuzu açın. Aralıklarla bir yayın olup olmadığını kontrol edin. Daha önceden gömdüğünüz eşyaları çıkartın ve barınağınızı inşa etmeye başlayın. Fazla büyük yapmayın. İçerisine tuvalet koymayın. Bu hijyenik olmaz. Sadece duş alabileceğiniz küçük bir alan yeterli olacaktır. Yapacağınız barınak doğal dokuyla uyumlu olsun. Dışarıdan bakıldığında görünmesin. İyi kamufle edin. Büyük kısmı toprağa gömülü yapıların üzerine toprak serpildiğinde doğadaki bitkiler burada hızla gelişir. Hem kamuflaj hem de izolasyon sağlarlar. Daha önce stok yaptığınız için birkaç ay boyunca en azından ortama adapte olup uyum sağlayana kadar yemek sorununuz olmayacaktır. Bu da size büyük bir avantaj yaratacak. Barınağınızın sobasını havalar soğuk dahi olsa gündüzleri yakmayın. Sadece dumanın fark edilmeyeceği gece karanlığında yakın. Kendinize günlük bir program hazırlayın. Geceden kurduğunuz tuzakları sabah erkenden kontrol edin. Yiyeceğiniz var diye rehavete kapılıp pasifize olmayın. Barınağınıza yakın yerleşim birimini tehlike yoksa yağmalayın. Özellikle sebze ve meyve tohumları arayın. Bunlarla kendinize barınağınızın birkaç kilometre uzağında bir bahçe kurun. Eğer her şeyden evvel bir grubunuz yoksa bir grup bulmalısınız. Neticede insanlar yalnız yaşayamaz ve iyi bir grupla hem işleriniz kolaylaşır hem de hayatta kalma şansınız yalnız başınıza olduğundan en az 2 kat fazla olacaktır.
Öncelikle katılacağınız grubu uzaktan birkaç gün izleyin. Neler yaptıklarına bakın. Nasıl insanlar olduklarını anlamaya çalışın. Grupta yaşlı ve çocuklar varsa uzak durun. Ayrıca aileler de tehlikelidir. Bu kaos ortamında duygusal bağlar artık lüks. Fazla kalabalık gruplar da iyi değildir. Çünkü kaçınılmaz fikir ayrılıkları sonucu grup kolayca dağılır ve grup üyeleri arasındaki bitmek tükenmek bilmeyen kavgalar ve çekişmeler böyle grupları tehlikeye açık hale getirir. İdeal gruplar göreceli olarak genç 5-6 kişilik işlevsel gruplardır. Grubunuzu oluşturduktan sonra bölgenize hakim olun. Dışarıda sahip olduğunuz imkanlara sahip olmak isteyecek çok kişi olacaktır. Bölgenize başkaları gelirse onları otoriteniz altına almaya gayret gösterin. Üzerlerine otorite kuramayacağınızı düşünüyorsanız tereddüt etmeden sizce en iyi seçeneği uygulayın. Konu kendi hayatları olduğunda medeni görünen en masum insanlar bile bir anda acımasızlaşabilir. O yüzden ilk hamleyi yapan kazanır. Videoyu Facebook, Twitter gibi ortamlarda paylaşarak kanalımıza destek olmayı, yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için Kült TV'ye abone olarak araştıran insanlar topluluğuna katılmayı unutmayın. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana videoların altında bulunan mail adresinden ulaşabilirsiniz. Gelecek videoda görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.